Merhaba ve sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Şöyle bir düşünelim. 10 yılı aşkın bir süre boyunca bir aktörü zombilerle dolu bir dünyada hayatta kalma mücadelesi veren cesur bir lider olarak izlediniz. Andrew Lincoln, yani Rick Grimes. Resmen bir kahramanlık sembolüydü. Şimdi aynı aktörün tam ama tam tersi bir rolde olduğunu hayal edin. Korkak, pısırık, bir kriz anında donup kalan bir aile babası. İşte bu çarpıcı başlangıç noktası bizi bu hafta mercek altına alacağımız Cold Water adlı yeni psikolojik gerilim dizisine getiriyor. Elimizde eleştirmen yorumları var, dizi özetleri, hatta Reddit'teki o hararetli tartışmalar, sizin için hepsini derledik. Ve görevimiz de bu yığının içinden geçerek şu sorunun cevabını bulmak: Andrew Lincoln'ın bu büyük dönüşü izlemeye değer bir yapım mı yoksa büyük bir hayal kırıklığı mı? O zaman başlayalım. Dizi 6 bölümlük bir psikolojik gerilim olarak sunuluyor. Kaynakları okuduğumda aklıma ilk gelen o klasik banyo kabusu teması oldu. Hani şu yan komşunuzun aslında kim olduğunu asla bilemeyeceğiniz fikri. Hikayede tam olarak bu hissi veren bir olayla başlıyor, değil mi? Kesinlikle. Daha ilk sahneden itibaren seyirciyi rahatsız etmeyi hedeflemişler. Andrew Lincoln'ın canlandırdığı John karakteriyle tanışıyoruz. Orta yaş krizinin eşiğinde biraz kaybolmuş bir adam. Çocuklarıyla parktayken bir kadına yönelik bir şiddet olayına tanık oluyor ve ne yapıyor dersiniz? Hiçbir şey yapmıyor sanırım. Hiçbir şey, donup kalıyor. Hatta o kadar paniğe kapılıyor ki oğlunu kaptığı gibi kaçmaya başlıyor ve o arbedede küçük kızını parkta unuttuğunu fark ediyor. İnanılmaz. Yani daha ilk 5 dakikada karakterin ne kadar kahramanlıktan uzak olduğunu, hatta pısırık olduğunu seyircinin yüzüne çarpıyorlar. Bu çok cesur bir başlangıç. Çok cesur ve bu olay hikayenin de tetikleyicisi oluyor aslında. John'da travma sonrası stres bozukluğu, yani TSSB başlıyor. Bu utanç verici anından kaçmak için de radikal bir karar alıyor. Başarılı bir yazar olan eşi Fiona'yı, ki onu da Indira Varma canlandırıyor, ve 2 çocuğunu da yanına alıp yaşadıkları Glasgow'dan, bazı kaynaklarda Londra diyor ama evet, Glasgow'dan İskoçya'nın ücra bir kasabasına taşınıyor, Coldwater'a. Yeni bir hayat, temiz bir sayfa umuduyla. Ama tabii ki bu bir gerilim dizisi olduğu için o temiz sayfa hiç açılmıyor. Tam tersi. Aksine işler daha da karmaşıklaşıyor çünkü yeni komşuları var. Hem de ne komşular. Karizmatik ama ilk andan itibaren bir tekinsizlik hissi veren Tommy ve onun papaz olan eşi Rebecca ile tanışıyorlar. Ve burada işin rengi tamamen değişiyor. Çünkü John, kasabanın yerel kabadayısı Angus ile ormanlık bir yolda karşılaşıyor. Bir tartışma çıkıyor ve John kendini savunmak için yerden bir taş alıp Angus'un kafasına vuruyor. Ve onu öldürdüğünü sanıyor. Parkta donup kalan adam şimdi bir katil olduğunu düşünüyor. Karakter için ne büyük bir psikolojik sıçrama. Yardım istemek için de polise değil de yeni komşusuna gidiyor, değil mi? Aynen öyle. Panik içinde Tommy'ye koşuyor. Tommy ise şaşırtıcı bir soğukkanlılıkla durumu ele alıyor ve suçu bir yangınla örtbas ediyor. John bir an için kurtulduğunu sanıyor ama çok geçmeden asıl büyük tehlikenin onu manipüle eden seri katil komşusu Tommy olduğunu anlıyor. Ne, seri katil mi? Mm-mm. Hatta iş o noktaya geliyor ki John, Tommy'nin garajında kurbanlarından aldığı takı gibi hatıralarla dolu kutular buluyor. Daha da kötüsü, kutulardan birinde kendi aile kedisinin tasması çıkıyor. Dur bir dakika, yani hikaye bir adamın korkaklığından başlayıp bir anda komşusunun seri katil çıkmasına mı evriliyor? Bu olay örgüsü oldukça cüretkar. Zaten tüm bu çılgınlık kaynaklarda belirtildiği gibi İskoçya'nın o sisli, tekinsiz atmosferiyle birleşince gerilim iyice tırmanıyordur. Kesinlikle. Atmosfer dizinin en güçlü yanlarından biri olarak gösteriliyor. Dizinin Dunlop ve Glasgow gibi gerçek mekanlarda çekilmiş olması da o hissi perçinliyor. Ama senin de dediğin gibi bu kadar cüretkar bir hikaye tüm yükü oyuncuların omuzlarına bindiriyor. İşte benim de aklımdaki soru buydu. Bu kadar çılgın bir olay örgüsünü seyirciye inandırabilmek için olağanüstü performanslar gerekir. Özellikle Andrew Lincoln'ın bu büyük anti-Rick dönüşümü nasıl karşılanmış? İşte bu dizinin kutuplaştığı ilk nokta. Lincoln'ın performansı hakkında eleştirmenler resmen ikiye bölünmüş durumda. Bir yanda
Onun ikna edici ve organik bir performans sergilediğini, karakterin o acınasız, zavallı halini çok iyi yansıttığını söyleyenler var. Diğer yandaysa mesela The Independent gibi yayınlar performansını manik bir karikatür olarak tanımlıyor. Manik bir karikatür. Evet, yani aşırıya kaçtığını ve gerçekçilikten uzaklaştığını düşünüyorlar. İzleyiciler de bu konuda bölünmüş anladığım kadarıyla. Reddit'te okuduğum ve yorum aklımda kaldı. Bir kullanıcı, Rick Grimes'ı bu kadar tırsak birini oynarken görmek beynimi yakıyor gibi bir şey yazmış. Yılların verdiği o imajı kırmak hem oyuncu hem de izleyici için zor olsa gerek. Çok zor. Ama sanırım komşu çifti canlandıran oyuncular konusunda tam bir fikir birliği var. Kesinlikle. Eğer dizinin parlayan yıldızları varsa onlar da komşu çifti canlandıran Evan Bremner ve Eve Miles. Bremner'ı Trainspotting'deki Spud rolüyle hatırlarız. Burada ise bambaşka, korkutucu ve karizmatik bir karakter çiziyor. Eve Miles ile aralarındaki kimya ise eleştirmenler tarafından göklere çıkarılmış. Collider'daki bir eleştirmen ikilinin dinamiğini ateşli olarak tanımlıyor ve cinsel gerilimi karanlığın cehennemiyle birleştirdiklerini söylüyor. Neredeyse herkes onların çok yönlü, akılda kalıcı ve rahatsız edici karakterler yarattığı konusunda hemfikir. Yani bir nevi yardımcı roller başrolün önüne geçmiş gibi bir durum var. Bu da ilginç bir dinamik. Peki ya Indira Varma'nın canlandırdığı eş Fiona karakteri, o nerede duruyor bu denklemde? Fiona karakteri kaynaklara göre hikayeye daha yavaş dahil oluyor. Başlarda kocasının travmasıyla başa çıkmaya çalışan destekleyici eş rolündeyken, dizinin sonlarına doğru olayların merkezine yerleşiyor ve kilit bir rol üstleniyor. Zaten dizinin alt metinlerinden biri de bu iki çift üzerinden yani John Fiona ve Tommy Rebecca üzerinden baskı altındaki evlilikleri incelemek. Tamam, şimdi büyük resim yavaş yavaş netleşiyor. Güçlü bir başlangıç noktası, tartışmalı bir başrol performansı ama herkesin övdüğü yan karakterler ve gittikçe çığırından çıkan bir hikaye. Bu da bizi asıl meseleye getiriyor. Cold Water neden insanları bu kadar keskin şekilde ikiye bölüyor? Bir tarafta övgüler, diğer tarafta ise yerin dibine sokan eleştiriler var. Aynen öyle. Ortası yok gibi. Önce iyi haberlerden başlayalım. Collider dergisi gibi yayınlar diziyi sürükleyici bir psikolojik gerilim olarak tanımlıyor. Özellikle güçlü ve kendinden emin açılışını övüyorlar. Hikayenin zaman zaman tahmin edilebilir olduğunu kabul etseler de sunumun, gerilimin ve özellikle Bremner'la Miles'ın performanslarının bunu fazlasıyla telafi ettiğini söylüyorlar. The Guardian'ın kullandığı bir tabir vardı ki çok hoşuma gitti. Quality hokum. Yani kaliteli saçmalık. Bu dizinin mantık sınırlarını zorladığını ama bunu o kadar keyifli ve stilize bir şekilde yaptığını kabul etmek gibi bir şey. Tam olarak bu. The Times da benzer bir noktaya değinerek dizideki cesur zekaya ve iğneleyici espri anlayışına dikkat çekiyor. Yani diziyi sevenler, onun kendini çok ciddiye almayan, kara mizahla dolu, abartılı ama eğlenceli yapısını takdir ediyor. Madalyonun diğer yüzü, olumsuz yorumlar da bir o kadar sert anladığım kadarıyla. Inus'un tek kelimeyle berbat demesi gibi bu kadar ağır bir eleştirinin sebebi ne? Sadece hikayenin inandırıcı olmaması mı? Sebeplerden biri bu ama The Independent'ın eleştirisi daha derine iniyor. Onlar asıl sorunun karakterlerde olduğunu söylüyor. İnandırıcı karakterler yaratılamamış diyorlar ve diziyi aceleye getirilmiş, sevimsiz ve diğer vasat TV dizileri gibi tanımlıyorlar. Bu aslında Reddit'teki izleyici şikayetleriyle de birebir örtüşüyor. Özellikle o bir sahne var ki izleyicileri çileden çıkarmış. Şu ormanda koşma sahnesi mi? Evet. TSB teşhisi konmuş bir adamın gecenin bir yarısı zifiri karanlık bir ormanda koşuya çıkması. Evet, kaynaklarda bu mantık hatasının birçok kişiyi diziden soğuttuğu yazıyordu. Kesinlikle. Bir kullanıcı bu sahneden sonra diziye olan tüm inancımı kaybettim diye yazmış. Çünkü karakterin psikolojisiyle tamamen çelişen bir an. Dizi, bu adam travma yaşıyor diyor ama sonra onu en anlamsız ve tehlikeli şeyi yaparken gösteriyor. İşte bu tutarsızlık birçok izleyicinin hikayeyle bağ kurmasını engellemiş. Bu çok ilginç çünkü dizinin en temel vaadini yani psikolojik gerilimi baltalayan bir an bu. Karakterin psikolojisine inanmazsan onun yaşadığı gerilime de inanamazsın. Sanırım izleyicilerin takıldığı nokta tam olarak burası.
Başka ne gibi eleştiriler var? Ana çift yani Jon ve Fiona'nın sıkıcı ve diyaloglarının gerçek dışı bulunduğu yönünde de yorumlar var. Ama işin en tuhaf yanı bazı izleyicilerin diziyi istemeden komik bulması. Yani o kadar abartılı ve mantıksız bulmuşlar ki bir gerilim dizisi olarak değil de bir kara komedi olarak izleyip keyif almışlar. Bu da aslında dizinin tonunu tam olarak oturtamadığının bir göstergesi olabilir. Gerilim mi, kara komedi mi? Melodram mı? Aynen. Özellikle son 2 bölümün olay örgüsünün inanç sınırlarını zorladığı konusundaysa neredeyse tüm kaynaklarda bir fikir birliği var gibi duruyor. Sonuç olarak bütün bu verileri bir araya getirdiğimizde şu tablo ortaya çıkıyor. Cold Water tam bir ya sev ya nefret et dizisi. İzleyiciyi ortada bir yerde bırakmıyor. Eğer gerçekçi, ayakları yere basan, karakter derinliği olan bir psikolojik drama arıyorsanız, muhtemelen büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ama eğer beklentinizi buna göre ayarlayıp kaliteli bir saçmalık izlemeye hazırsanız, yani abartılı, zaman zaman çılgınlaşan, kara mizahla dolu bir yapım arıyorsanız, o zaman özellikle Evan Bremner ve Ev Miles'ın muhteşem performanslarıyla sizi ekran başına kitleyebilir. Bu aslında iyi bir şey değil mi? En kötü şey vasatlık ve unutulmak. Bu dizi en azından insanlarda güçlü bir tepki uyandırıyor. Bu çok doğru bir tespit. Cesur bir iş olduğu kesin. İzleyicinin beklentisi her şeyi belirliyor. O zaman toparlayalım. Elimizde ne var? Bir yanda kahraman rolleriyle tanıdığımız bir aktörün korkak birini oynaması gibi harika bir fikir. Evan Bremner ve Ev Miles ikilisinden gelen herkesin övdüğü muhteşem performanslar ve gerilim dolu, tekinsiz bir İskoçya atmosferi. Bunlar dizinin artıları. Diğer yanda ise zaman zaman tahmin edilebilir, melodramatik ve hatta mantıksız bulunan bir olay örgüsü, başrol performansının bazılarını tatmin etmemesi ve birçok izleyicinin inandırıcı bulmadığı karakter tercihleri de eksileri. Tam bir terazi durumu. Peki, bu diziye bir şans vermek isteyenler ne yapmalı? Bugün 11 Ocak 2026, Pazar. Dizi bu akşam Paramount Plus platformunda premierini yapıyor ve bölümler haftalık olarak yayınlanacak. Yani eğer bu anlattıklarımız merakınızı cezbettiyse kararınızı vermek için tam zamanı. Ve tam bu noktada The Independent'ın eleştirisi bize üzerinde düşünecek daha geniş bir soru bırakıyor. Eleştiri, dizinin izleyiciye karakter gelişimi için zaman tanımadan, onları doğrudan aksiyonun ve şokun içine atan düşük dikkat süreli TV trendinin bir parçası olduğunu öne sürüyor. Yani diyor ki artık o kadar çok seçenek var ki bir dizi ilk 10 dakikada bizi yakalayamazsa hemen başka bir şeye geçiyoruz. Bu yüzden de yapımcılar derinlikten feragat edip bizi şok edici bir başlangıçla avlamaya çalışıyor. Aynen öyle. Bu da size şu soruyu bırakıyor. Günümüzün bu yayın platformları bombardımanında izleyiciyi yakalamak için şok edici ve hızlı bir başlangıç yapmak, derin karakter gelişiminden ödün vermek anlamına gelse bile bir zorunluluk haline mi geldi? Bir dizi ilgimizi hak etmek için bize zamanla kendini mi kanıtlamalı, yoksa hayatta kalabilmek için dikkatimizi anında mı çekmeli? Cold Water, tüm artıları ve eksileriyle bu tartışmanın tam ortasında duruyor.